Az önce far paletimin birini kırmış olabilirim. Herkese selam. Bugün çok istediğiniz bir videoyla geldim. Elimdeki bütün far paletlerini beraber yorumlayacağız. Elime swatchlayacağım. Size pigmentlerini anlatacağım. O yüzden far paleti arayışınız varsa bu videoyu izlemeye devam edin. Çok güzel far paleti önerilerim olacak size. Videoya başlamadan önce nasıl olduğunuzu sormak istiyorum. Bu ara dolunay olduğu için benim biraz aslında keyfim düşük. Sizin de öyle mi bilmiyorum. Ama benim bayağı bir böyle keyfim düşük. Bir iyi gibiyim, bir böyle depresif modlardayım. Bilmiyorum yani bu ara biraz böyle keyfim yok. Dolunaydan dolayı mı bu yoksa benimle mi alakalı inanın bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Kendimi şu an böyle yapayalnız hissediyorum bu modda. Şimdi konumuza geri dönecek olursak far paletlerinden başlayalım derim. Hadi gelin. Az önce far paletimin birini kırmış olabilirim. Evet, şöyle kocaman bir sepetimiz var. İçinde bayağı bir far paleti var. Hatta bir tane devasa büyüklükte bir far paletim daha var ama o sığmadığı için buraya. Onu ayrıca göstereceğim zaten. Hadi gelin şimdi far paletlerime bakalım. İki tane combo far paletlerini göstereyim diyorum. NYX'in bende iki tane far paleti var. İkisi aynı seriden, sadece farklı renklere sahip. Şöyle iki tane far paletim var. Şu an elimdeki far paleti Ultimate Shadow Palette diye geçiyor. Bendeki festival rengi. Açtığımda bu şekilde renkleri var. Maalesef şu an üst kattakiler galiba tadilat yapmaya karar verdiği için şu gıcık sesi duyuyorsunuzdur. Yani kusura bakmayın, gerçekten bu yoktu ve şu an başladı. Sanki böyle videoya başlamamı bekliyormuş gibi. Şu an inatla vuruyorlar duvara ve yani gerçekten sinir oldum şu an. Neyse, yorum yapmayacağım. Bu festival paletini swatchlarsak böyle çok tatlı renkleri var. Hepsini swatchlamayayım. Çok fazla renk var çünkü. Sadece bu şeyleri swatchlayayım. Mesela burada 2, 4, 5 tane 5 tane simli far var. Şu simli, bir de şu simli. Şu rengi swatchlıyorum. Şöyle ışıltılı, tatlı, böyle fuşya rengi bir renk. Şu sarı var. Simli bu da. Onu da swatchlayalım. O da böyle. Bu sarı rengini hiç kullanmadım ben. Ama güzel bir renk. Bu pembeyi swatchlayalım. Bu da güzel, yoğun bir pembe. Gümüş gold karışımı farı swatchlayalım. Onu da buraya. Yalnız far paletinde böyle goldumsu bir renk gibi duruyordu. Ama şu an elimde daha böyle alt tonu pembe nar çiçeği gibi bir renk. Bayağı güzelmiş o da. Bu arada pigmentleri gördüğünüz gibi tek seferde sürdüm. Pigmentleri gördüğünüz gibi güzel. Yani bence bana yeterli geliyor pigmentleri. Ki simli farlar çok böyle pigmentli olan farlar değil. Mat farlar gibi. Çünkü simlilerde parlaklık ön planda olduğu için çok öyle pigment ön planda olmadığı için çok böyle aşırı pigmentli olmuyorlar bazı durumlarda. Ama bu farlar gayet pigmentli. Şimdi elimdekileri sileyim, mat farları göstereceğim. Şimdi mat farlardan da çok olduğu için hepsini göstermeyeyim. Zaten şu koyu lila, mor ve koyu pembe renkleri zaten çok pigmentli. Daha böyle az renkli olanları göstereyim diyorum. Mesela bu. Çok renk vermeyecek bir renk. Mesela. Gayet tatlı bir pembe. Bu arada farlar o kadar yumuşak ki yumuşacık, böyle sürümü falan çok kolay. Sarı rengine bakalım mı? Sarı rengini hiç kullanmadım.
Bu arada bayağı koyu bir sarı. Güzel. Onun haricinde şu renk var mesela. Bu açık kahve. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bayağı açık bir kahve. Hani parmağımda şöyle duruyor. Kahve ve krem arası bir şey. Hemen buna da bakalım. Evet, bir tık böyle pembe alt tonlu, krem, hafif, güzel. Bu da güzel bir renk. İsterseniz çok koyu renklerden de bir şey yapayım. Mesela şu moru alalım mı? Mora bakalım. Yani hani demeye çalıştığımı anladınız mı? Hani çok yoğun koyu renkli olanların pigmenti zaten çok yüksek. O yüzden çok göstermek istemedim. Ama çok güzel renkler. Yani şu hafif olan renkler bile ne kadar pigmentli. Ki bu zaten aşırı pigmentli. Yani elimde hala sürmeme rağmen böyle bir tık kaldı. Gayet güzel. 5 tane simli farı olan ve genel olarak renkli bir far paleti olduğu için günlük hayatta, düğünlerde, böyle özel günlerde güzelce kullanılabilecek bir palet. Sadece bir tık renkli bir palet. Daha böyle kahve tonları değil de daha renkli bir palet. Ama içerisinde böyle hafif nude tonlar da olduğu için günlük olarak ve sizi özel günlerde de idare edebilecek bir palet. Fiyat olarak uygun fiyatlı diyemem. Fiyatları bayağı artmış. Ben bunları çok önceden almıştım. Fiyatları çok yüksekti en son. Tabii bütçenize uygunsa buna bakabilirsiniz. Gayet güzel bir palet. Hemen NYX'in diğer paletine geçiyorum. NYX'in Ultimate Shadow Palette serisinin Ultimate Utopia rengi bende. Normalde mesela bu far paletinde ben şu kahve tonunu ve şu simli hafif kahve olanı kullanıyorum. Çok güzel bir combo oluyor ikisi. Önce şunu uygulayayım. Şöyle göstereyim, böyle tatlı, hafif parlak bir renk. Yani çok belli bile olmuyor. Böyle güzel, hani mat farların yanında göz işlerini uygulamak için güzel bir far tonu. Şuna bakalım. Bunu da mesela bu daha böyle açık renkli, daha böyle gümüş tonlarında. Bu daha böyle kahve tonlarında bir renk. Ama içinde kahvelikler de var bunun. Güzel bir renk. Şu yeşile bakalım. Yeşil de şuraya sürdüm. Yeşil bayağı pigmentli bu arada ama ben bu rengi hiç kullanmadım. Sonra şu yeşillik süreceğim. Çok küçük, yani çok az bir yeşilliği var. Bu daha güzel, parlak bir renk. Kullanacağım mint yeşilini. Onu da şuraya sürsem olur bence. Çok güzel bir rengi var. Yani gerçekten bunu ben çok beğendim. Normalde kullanmıyorum çok ama çok fazla far paleti olunca hani insan artık hangini kullanacağını şaşırıyor ama şu renk çok güzelmiş. Böyle koyu yeşil gibi, aslında koyu yeşil. Bunu kullanalım. Bunu da şöyle yapsam olur bence. Bu da böyle çok farklı bir ton. Yeşil ama böyle sarı gibi, yani arada bir renk. Ama koyu bir renk tabii ki de. Bu simli farlar daha çok bence özel günler için tasarlanmış. Hani özel günlerde sizi yormayacak, üzmeyecek renkler bence. Geri kalanlar çok nude renkler. Şu mesela şu kısım ve şu çok nude renkler. Zaten genelde benim kullandığım renkler bunlar. Ve simli ise şu ya da şu. Geri kalanları çok kullanmadım açıkçası. Şu renk mesela, şunlar. Bunlar çok koyu renkler olduğu için günlük hiç kullanmadım. Ama hemen onları da bir swatchlayalım. Şu renkler çok böyle belli olmayan renkler. O yüzden çok swatchlamayacağım onları. Ben günlük hayatımda far sürdüğümde bu iki rengi taban olarak kullanıyorum. Yani baz gibi düşünün. Onları sürüp göz üstümü nötrleyip üzerine far sürüyorum. O konuda çok iyi oluyor ama yani çok öyle renkleri olan farlar değiller. Hangilerini swatchla? Mesela şu rengi swatchlayalım. Ve güzel. Ama çok mesela pigmentli bir far değilmiş. Hatta şu renk var. Bu daha koyu bir mavi. Saks mavisi diyebiliriz. Bunu da yaptığımda. Yani görüyorsunuz bayağı koyu bir renk. Hani siyah, artık siyaha yakın bir renk, yani bayağı koyu. En son şunu deneyelim. Şu kahveyi. Ben bu kahveyi de çok kullanıyorum. Bayağı seviyorum.
Onu da şuraya. Baya güzel. Aslında genel olarak pigmentli ürünler. Zaten simli farlarını ben seviyorum, kullanıyorum da. Dediğim gibi bu far paletini ben kullanıyorum genel olarak. Ve mat renkleri bence bayağı pigmentli. Şu hariç diyebilirim. Güzel bir ürün ama mesela bu kadar fiyata değer mi bilmiyorum. Yani fiyatları çok artmıştı. Tabii indirimde falan nasıl olur bilmiyorum. Ama zamanda iyi ki almışım çünkü şu an aşırı pahalanmış ki far paleti bozulan bir şey değil. Pigmenti azalan bir şey değil. Yani uzun süre biten bir şey de değil. Uzun süre kullanılabilecek ürünler. O yüzden bence erken kapmakta fayda var. Bu far paleti de bu şekilde. Bu aslında diğerine göre daha kullanışlı bir far paleti. Çünkü diğerinde daha böyle çok kullanılmayacak renkler de var ama bunda böyle daha nude renkler olduğu için, daha böyle simli farlar daha hafif olduğu için aslında daha çok kullanılabilecek bir palet. Şimdi hemen elimi sileyim, diğer far paletine geçelim. Şimdi ben bu kara boylardan gideyim dedim. Hani bir farklılık olmasın diye. O yüzden L'Oreal'in bu far paletini aldım elime. Bu L'Oreal Paris'in I Go Wild ya da Wild nasıl okunuyor bilmiyorum şu. Eyeshadow Mega Palette diye geçiyor. Bayağı zor açılıyor. Ama bu paletin ben tasarımını çok seviyorum. Bayağı güzel. Böyle patiler falan. Burada kedi patileri falan var. Çok tatlı. Şimdi açıyorum. Evet, açmak çok zor. Şimdi far paletini açtığımızda böyle çok güzel renkler bizi karşılıyor. İçe şöyle iyice bakmak isterseniz yakından göstereyim. Sanırım şu ana kadarki en fazla simli farı olan palet bu. Diğerlerine de bakacağız tabii daha. Şu an bunda 9 tane simli far var. Ve o kadar hafif, o kadar tatlı renkler ki yani her makyaja gider. Şimdi şu ve şu, bir de şu simli. Daha sonra şu renk simli, şu renk, şu iki renk simli. Önce şu lila olandan başlıyorum. Hemen sürdüm. Pigmenti güzel bu arada. NYX'inki ile benziyor. Ve çok tatlı bir lila rengi. Hemen sonra şu rengi kullanacağım. Oo, bu da çok güzelmiş. Çok güzel bir renk. Sonra şunu kullanalım. Bu biraz böyle highlighter gibi. Evet, daha böyle highlighter gibi, daha aydınlık bir ürün. Güzel. Daha sonra şunu kullanalım. Bununla bunun rengi biraz yakın. Yine şu böyle aydınlık gümüş rengi var. Bunu sürelim. Şuraya süreyim bunu da. Oo, bu bayağı yansımalı ve çok güzel bir renk. Çok beğendim. Bu renk mesela simli değil, yansımalı bir ürün. Güzel. Swatchlayayım. Değişik, farklı bir renkmiş bu da. Şuraya artık swatchlayacak yerim kalmadı. Bu da çok yoğun bir far rengi. Simli falan ama daha böyle yoğun bir far. Şimdi mat renklerini deneyelim. Kızıl bir renk var. Bu far paletinin mesela pigmenti iyi yani. Mesela şöyle çizdim tek seferde. Çok iyi pigmenti var. Şu mesela yoğun bir koyu sarı var burada, yeşil gibi. Yani çok iyi pigmentleri. Şu koyu bir pembe var burada. Bunu da deneyelim. Hop. Güzel. Şu moru da deneyelim, bitirelim. Yani gördüğünüz gibi renkler böyle. Sadece bu far paletinin tek kötü yanı fazla tozutuyor ama şöyle söyleyeyim, pigmenti yüksek olan far paletleri maalesef ki tozutuyor. Yani bu klasik krem ürünler değilse tozutuyor yani pigmenti yüksekse. Onun haricinde güzel bir palet. Renkler çok kullanışlı. Yani günlük hayata çok uygun aslında. Bu kadar pahalanmadı diye biliyorum ben bunu. Umarım tabii hala satılıyordur. Buna bir bakın derim bence. Güzel bir far paleti çünkü. Yani şu renklere bakın. Tek sefer mesela çok öyle rengi de almadım aşırı ama ellerim mesela böyle güzel, yani güzel renkler.
Zamanda galiba bütün paramı far paletine yatırmışım gibi bir his. Şimdi Revolution'ın bu Revolution Glow far paleti var bende. Hemen açıyoruz şöyle. Renkler bu şekilde. Bu arada bayağı güzel renkleri var. 9 renk sadece ama bence içinde her şey var. Ayrıca kendine aynalı olduğu için çok pratik bir ürün. Açtım. Bu arada aynası da bayağı büyük. Sizi idare eder. Şimdi şöyle bakıyorum. 4 tane simli, 5 tane de normal mat farları var. Önce bunların hepsini uygulayabiliriz az olduğu için. Önce şununla başlayalım. O kadar yumuşak bir yapısı var ki çok güzel. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel yansımalı bir far. Sonra şu koyu sarıya bakalım. Hemen yanına. Böyle çok hafif yansımalı bir renk. Sonra şuna bakalım. Bu bayağı koyu bir renk. Şöyle. Bu rengin çok pigmenti yok. Zar zor çıkıyor gibi. Sonra şurada çok böyle antrasit gibi değişik bir renk var. Yani şöyle göstereyim. Çok yoğun bir renk. Şunu da sürüyorum. Simler arasında en pigmentlisi bu bence. Şu çok pigmentli değil. Gerisi de pigmentli. Güzel. Silip hemen matlarına bakalım. Şu benim yine standart taban rengi olarak uyguladığım bir renk. O yüzden onu swatchlamayacağım. Çok çünkü rengi belli değil. Böyle pudra gibi duruyor. Şu kırmızıyı swatchlayalım. Pigmenti güzel. Şu turuncu olana bakalım. Onun da çok güzel ve yumuşacık. Yani gerçekten renkler yumuşacık. Şuna bakalım kahverengi. Kahverengi çok pigmentli değil. Bir de şu bordo rengine bakalım. Bordo gibi ama mor rengine yakın bir renk olmuş. Güzel. Bence pigmentleri çok yoğun olmasa da orta diyebilirim matlar için. Şu turuncu renge ben bayıldım. Çok güzel. Harika bir renk bence. Genel olarak güzel. Aslında mesela şu renkler daha böyle günlük. Şöyle. Şuradan itibaren de gece makyajı için güzel olabilir. Tam az ve öz renkler var. Benim aradığım kahve burada. Mesela yoğun bir makyaj mı istiyorum? Şu ve şu güzel gidebilir. Bu ve bu güzel gidebilir. Ya da böyle hafif tonlar arıyorsam bunlar güzel gidebilir. Şunu sürüp iç kısma bunu sürebilirim. Ya da şunu sürüp iç kısma bundan sürebilirim. Daha hafif olarak. Genel olarak güzel. Taban oluşturabileceğim bir renk de var burada. Şu renk zaten çok tatlı. Bence bütün renklerin içine bu güzel gider. Ben beğendim. Zaten güzel sevdiğim bir far paleti bu. Dışı falan çok tatlı bu arada. Bence çok kullanışlı bir far paleti. Şimdi eskilerin gözü yaşlı bir tane far paleti göstereceğim. Sanırım bu artık bizim gençliğimizin favorilerinden bir ürün. O zamanlar çok pahalı gelirdi bize. Ve çok eğlenceli paketlemeleri vardı. Ve o yüzden çok böyle hoşumuza giderdi. Herkes alamazdı tabii ki de. Hani öğrenci paralarımızla ne kadar biriktirdiysek öyle o kadar alabilirdik. Çünkü pahalı ürünlerdi bence. Şu an hala bence yüksek fiyatlı ürünler. Ama benim vazgeçemediğim ve niyeyse böyle içten içe hep bağlı kaldığım bir marka. The Balm'ın bu Meet Matte Trimony far paleti. Bu far paletini benim yaşıtlarımın büyümemesine imkan yok. Çünkü galiba bununla büyümüş olabiliriz. Ama size şöyle söyleyeyim. Bu üniversiteden beri benim çantamda olan bir ürün. Hala pigmenti gitmedi, bozulmalı hiçbir şey yok. Hala çoğu far paletine bunu tercih ederim. Çünkü çok güzel bir far paleti. Hala da üretildiğine eminim, yani kesin üretiliyordur. Çünkü sanki standta görmüştüm diye hatırlıyorum. İçinde çok güzel renkler var bence. Şöyle açıyorum. Burada kocaman bir aynası var. Ve arkaya katlanabiliyor bu şekilde. Yani çok böyle kullanışlı bir paketi var bence. Bu şekilde arkaya katlayarak da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle ben
yani 40 yılın başı bir farı tüketmişim neredeyse. Dibini görmüşüm. Onun haricinde yere düşmüş neler olmuş. Yani şu far paletinin kullanılmışlığına bakar mısınız ya? Gerçekten şunu kırmışım mesela. Şunun dibini görmüşüm. Bunları mahvetmişim. Yani hani bayağı kullanmışım bunu ama bitmemiş hala. Bu bence benim hani şuradan anlayabilirsiniz. İçinde kahvelik barındıran çok fazla renk var. O yüzden çok sevdiğim bir renk. Şunu mesela ben baz niyetine kullanıyordum taban rengi olarak. Bu pembe bunu çok kullanmıyordum ama tatlı bir renk. Şu kahve bunu hemen dış kenarlara uygulayıp bitirebiliyordum makyajı ya da şunu uygulayıp bitirebiliyordum. Genelde bu sıcak tonlu bir kahve olduğu için bundan çok seviyorum. Şu ikisi benim bütün günlük makyajımı karşılıyordu. Bu bayağı pigmentli güzel renkler ama mesela çok günlük hayata uygun olmadığı için şunu falan hiç kullanmamışım. Yani bu şunu falan çok kullanmamışımdır. Bu da çok yoğun olduğu için çok günlük makyajlarımı tercih etmedim ama yine de arada kullanıyordum. Bu koyu bir kahve. Bunu da arada kullanıyordum. Siyah rengini ben şöyle kullanıyordum. Eyeliner yapmak için. Şunu göstermeyeyim. Bu dediğim gibi pudramsı bir renk. O yüzden çok belli değil. Şundan başlayalım. Soft bir pembe. Ama şöyle göstereyim. Bu arada bu palet aşırı toz tutuyor maalesef. Öyle bir sıkıntısı var. Şuna bakalım. Bu da böyle. Şu benim delirerek kullandığım renk. Günlük hayata o kadar yakışan bir renk ki. Muazzam. Şu kırmızıyı sürelim. Onu da şuraya. Mesela kırmızı aşırı yoğun yani. Bayağı yoğun. Şu mor var. Bunu kullanalım. Şuraya. Bayağı mor yani. Kömür gibi. Far paletinde bu arada simli ürünler yok. Hiç sim yok yani. Sadece mat farlar var. Eğer sadece mat far arıyorsanız ve bu ürün satılıyorsa ki bence satılıyordur hala. Far paletine bakın. Bence güzel. Şu kahveye bakalım. Mesela nereye sürelim? Şuraya sürelim mi? Mesela şuraya sürdüm. Bayağı yoğun bir kahve bu da. Hatta grileşmiş biraz. Şu kahveye bakalım. Yani bayağı pigmentli. Siyah bakmaya da gerek yok zaten. Siyah bayağı siyah. Bu da 9 adet far barındırıyor. Güzel, tatlı. Artık silmekten vazgeçmişim yani en sonunda. O kadar çok kirletmişim ki. Ama hala taş gibi. Bence güzel, uzun ömürlü bir ürün. Hala da hiçbir şey yok. Güzel. Şimdi gelelim benim en sevdiğim far paletine. Niyeyse elim sürekli buna gidiyor. Çünkü tamamen nude tonlardan oluşan bir far paleti. Maybelline'in bu Nude of New York far paleti. Çok güzel bir far. Yani çok güzel bir palet. Bence çoğu kullanıcının, çoğu makyaj severin beklentilerini karşılayan bir ürün diye düşünüyorum. Küçük bu arada, öyle çok büyük bir ürün değil. Toplamda 16 far var. 7'si simli. Geri kalan 9 tanesi mat fardan oluşuyor. Genel olarak zaten nude tonlarda ve kahve tonlarında bir palet olduğu için benim en sevdiğim paletlerden biri. Hatta en sevdiğim diyebilirim. Şunu deneyelim mi? Bunun hepsini swatchlamayayım. Şuradan bir deneyelim. Şöyle. Güzel, aydınlık bir far. Farlar simli değil. Daha böyle yansımalı, parlak ürünler. Aslında sim yok içinde hiçbirinin. O güzel. Gerçekten güzel. Burada kahve var. Aydınlık bir ürün. Şuraya. Pigmenti gayet güzel. Mesela neye bakalım? Şuna bakalım. Bu renge. Bu da tatlı, güzel bir renk. Yani farları bence güzel. Mesela mat deneyeyim. Şurada bir tane böyle lila tarzı mat bir far var. Şöyle göstereyim renginde. Şuraya sürelim. Görüyorsunuz ne kadar pigmentli. Mesela benim en çok kullandığım renk burada şu. Tahmin edersiniz ki. Şunu da hemen swatchlayalım. Elimin şurasına swatchlayacağım. Şu rengin böyle
yumuşaklığına bakın ya. Yani gerçekten o kadar yumuşak bir kahve ki çok beğeniyorum ve gözlerde pratiklik sağlıyor. O yüzden bu far paletini seviyorum ben. Bu far paleti çok böyle, yani nasıl diyeyim, gece makyajına çok uygun değil. Çünkü hani gece makyajını karşılayacak. Mesela şurada 2 tane renk ve yani şurada 2 tane renk var. Bir de şurada koyu bir kahve var. Onun haricinde böyle mat olarak çok koyu renkler yok. Daha böyle hafif nude renkler var. Geri kalan böyle simli parlak, yani simli değil parlak farlarda daha böyle günlük diyebileceğimiz tarzda. Şuradan anlayabilirsiniz. Evet, gece makyajı, yani bir gelin makyajı yapmıyorsanız eğer, bence sizi idare eder diye düşünüyorum. Sadece bu palette fazlalık var bence. Mesela şu renk var ve neden bu renkte var yani? Hani tam bu biraz daha böyle pembeye kayıyor gibi ama bu mesela daha krem bej renginde, ama neden bu ikisini koydunuz? Yani bunun yerine mesela daha farklı bir şey koyabilirsiniz. Bu güzel bir renk çünkü. Yani daha farklı bir şey koyabilirdiniz ama öyle tercih etmişler. Öyle olmuş. Ya da mesela şöyle bir renk var. Ben bu rengi hiç kullanmadım. Çok bence gereksiz bir renk içinde. Ama genel olarak nude renkleri barındırdığı için benim kalbimi çalan bir ürün. Hala ben bu ürünü savunurum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ve müthiş bir ürün. Gerçekten müthiş farlar. Pigmentleri çok güzel. Böyle günlük nude tonlarında bir far paleti arıyorsanız bence bu far paletine bir şans verin. Gerçekten pigment olarak da renk olarak da beni çok tatmin eden bir ürün. Günlük bir tane far paletim olsun diyorsanız eğer nude tonlarında, bu sizi çok rahat tatmin eder. Bence gayet güzel bir palet. Şimdi size gerçekten böyle rengi seven, işte cıvıl cıvıl makyajları sevenlerin almayı düşüneceği, isteyeceği far paletini göstereceğim. Bu far paletiyle Euphoria makyajları yapabilirsiniz. Aydınlık, parlak, işte canlı, çok güzel renkler var. Çok tatlı bir palet. Renkli palet istiyorsanız da bence size bu tavsiyemdir. Revolution markasının bu paleti. Bendeki rengi Burst of Paradise diye geçiyor. Çok tatlı bir palet. Hemen şöyle beraber açalım. Açtım. Ve şurada bir aynası var. Bayağı büyük bir ayna. Güzel. İçeriğine bakar mısınız? Yani böyle bir renk olabilir mi? Bunlar nasıl renkler? Gerçekten nasıl bu kadar güzel rengi bir araya getirdiniz? Ya far paleti o kadar temiz ve güzel ki yani ben bile pisletememişim. Dışı ayrı güzel, içi ayrı güzel. Ya ben bu far paletini açınca içim neşe doluyor gerçekten. Böyle renkli makyajlar yapmak istiyorum. Şimdi burada şu renkle şu renk neden var? Ya bu rengi koyduysanız bunu neden koydunuz? Bunu koyduysanız bunu neden koydunuz? Yani çok gereksiz bence aslında. Bu far paletinde gereksiz bulduğum tek renk bu ya da bu. Artık hangisi yerine alırsa. Onun haricinde hepsi bence çok gerekli. Çok güzeller. Şuradaki egzotik rengi var ya, bu herkesin favorisi. Yani bir ara gerçekten sosyal medyada açtı gitti. Herkes o egzotik rengi için alıyordu bu far paletini. Tabii ben bütün renkleri için aldım. Şimdi hepsini bunun swatchlayacağım. Çünkü bence hepsini swatchlamayı hak eden bir far paleti. Bu far paletinde 18 tane renk var. Ki Revolution markasının far paletleri çok güzel. Yani sürekli hepsini almak istiyorum ve gerçekten bu kadar kaliteli far üretemezsiniz ya. Yapamazsınız yani. Çok iyi yapıyorlar. Renkleri, pigmentleri çok iyi oluyor. Yani ve bu far paletleri dediğim gibi bendeki Birds of Paradise renklerini barındırıyor far paleti. Ama bu far paletinin farklı renkleri de var. Mesela nude renkleri olan var. Daha böyle simli var. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsini almak istiyorum ama artık nereye koyayım? Yani bir sürü far paletim var ve ben aşırı far sürmüyorum. Ya ben günlük hayatımda sürekli kahverengi far sürüyorum. Artık dedim ki almayayım. Ama gerçekten insan dayanamıyor ya. Çok iyi farlar çünkü. Neyse. Bu far paleti 18 tane fardan oluşuyor. 5 tane de simli ve yansımalı farları mevcut. Şu ikisi simli, yani bayağı simli farlar. Şu yansımalı bir far. Şu yansımalı bir far. Bir de şu yansımalı bir far. Şu. Ama şu ikisine inanamazsınız. Yani böyle bir sim yok.
Kesinlikle Euphoria makyajı için muazzam renkler. Hepsini swatchlamak istiyorum. Şimdi şu maviden başlayalım. Bakın şimdi birazcık sürttüm. Elime gelene bakar mısınız? Hemen şuraya. Bu swatchlanmıyor bu arada. Bu sim gibi olduğu için koyduğunuz yerde kalıyor. Şöyle göstereyim. Yani bu nasıl bir renk? Yani bu nasıl bir far? Muhteşem ya. Yani arkadaşlarınızla böyle bir eğlenceye gittiğinizde falan kullanabileceğiniz çok güzel renklerden biri. Bu arada farların renklerine verilen isimler de tam renklerle uyumlu. Bu rengin adı Rio. Bu Lovebirds. Bu arada bayağı sim bunlar. Mesela bu şöyle. Bunu da şuraya. Artık bu biraz. Bu da böyle parçalı gibi, yani sim değil de daha böyle parçalı bir far. Koydunuz mu oraya sabitleniyor. Elinizde falan kalmıyor. Direkt bunlar elimde duruyor. Mesela şöyle. Bunlar elimde yani sabitlenen ürünler. Ama tabii altına daha iyi sabitlenmesi için bu far bazlarından alırsanız çok daha iyi olur. Şu herkesin gönüllerini fetheden egzotik rengini alalım. Güzel bir renk. Tatlı. Hemen şuraya bir swatchlayalım. Şu rengin yansımasına bakın, yani gerçekten çok güzel bir renk. Yani çok tatlı, böyle yansımalı, çok güzel, böyle hafif bir renk. Şuna bakalım. Bu renkte Hot Tropic. Hemen bunu nereye yapalım? Bunu da buraya. Böyle daha highlighter ayarında. Çok hafif böyle parlak bir görüntüsü var. Güzel, bu da bayağı kullanışlı bir ürün. Sonra şu Fiesta rengi var. Yeşilli. Bunu yapalım. Üstüm başım var. Hep sim oldu. Şunu da swatchlayalım. Şöyle. Bu da böyle parlak, güzel bir renk. Hafif. Çok güzel renkler bu arada. Mavi rengi alacağım. Şuraya. Sonra buradaki pembeyi alacağım. Onu da şöyle. Bu mint yeşili gibi, bunu alacağım. Bu da böyle. Matların pigmenti aşırı, yani şu renklerin çok pigmenti yok. Arttırabilirsiniz tabii. Şöyle sarıya yapacağım. Güzel bir renk bu da. Onun haricinde bayağı tatlı, mesela şu var. Turuncu. Her palette turuncu yok bu arada. Onu da şöyle sürdüm. Turuncusu bayağı pigmentli. Bir tane bacı rengi var mesela, yeşil. Buna bakalım. Şöyle. Bu da tatlı bir yeşil. Onun haricinde hangisine bakalım? Jungle var. Bu bayağı koyu bir yeşil. Buna bakalım. Böyle güzel bir renk bu da. Tweet var. Şu renk. Biraz böyle turunculu, kırmızılı, değişik, nar çiçeği gibi. Bunu da böyle sürdüm. Güzel. Beyaz bir renk var. Cocato. Kokonattan gelmiş büyük ihtimal adı. Şöyle beyaz. Ne kadar yoğunluk veriyor. Bayağı veriyor. Bu arada güzel bir renkmiş. Ben bu beyazı hiç kullanmıyordum ama biraz yansımalı gibi duruyor. Çok pigmenti, bembeyaz aslında, pigmenti yok ama yapabilirsiniz bence. Çok böyle yoğun sürdüğünüzde güzel de durur. Daha da yoğun durur ama bunu ben tek seferde hemen sürdüm. Güzel yansımalı gibi duruyor. Ben bu ürünü kullanırım. Bayağı güzelmiş. Normalde çok böyle beyaz far kullanma adetim yoktur ama güzel. Bu far paleti benim bir önceki Maybelline'in far paletiyle
Revolution'ın far paleti benim için favori diyebilirim. Benim favori ürünlerim. Çok güzel bir far paleti. Bitti mi sandınız? Bitmedi. Size elimdeki en büyük far paletini göstereceğim. Niye bu kadar büyük bir far paleti aldığımı bilmiyorum. Hiçbir yere götüremezsiniz. Evde ancak. Revolution markası yine. Bende böyle kocaman bir far paleti var. Yani elime bakın, far paletine bakın. Revolution'ın Maxi Reloaded paleti. Bendeki large etap. Açıyorum. Bunda ayna falan yok tabi. Artık bu kadar büyük aynayı yani eve koyarsın. Hani o yüzden yapmamış adamlar. Şöyle bakılacak olursa genel olarak içerisinde simli, parlak ürünler, mat ürünler var her zamanki gibi. Genel olarak nude tonlardan oluşuyor fark ettiyseniz. Ya bakın mesela. Şu kahvelikleri görüyor musunuz? Bakın benim bölge. Şurası mesela benim bölge yani şurası. Kahve dedim mi ben? Burada 45 tane far var. 30'u simli ve parlak. Simli değil de aslında parlak yani. O bir önceki o palette gösterdiğim gibi simli ürünler sadece şu sim. Sadece şu simli. Geri kalan 29 tanesi parlak. 15 tanesi de mat renklerden oluşuyor. Böyle taşıma ihtiyacı duymuyorsanız tabii far paletini. Yani bu taşınmaz çünkü büyük. O yüzden ama içinde çok güzel renkler var. Bunun hepsini swatchlayamayacağım tabii ki de. Simliği göstereyim mi? Bir tane simli var burada kocaman. Şöyle bunu normal swatchlayacağım. Şöyle göstereyim. Yani mesela çok farklı bir renk çıktı bu. Siyah gibi, antresit gibi çok yoğun ama çok böyle aşırı simli de bir ürün değil gördüğünüz gibi. Sadece böyle parlak bir ürün. Geri kalan böyle tatlı renkler var. Mesela şu lila var. Parlak. Buraya uygulayalım. Mesela şöyle. Çok tatlı bir renk. Gerçekten aşırı tatlı. Mesela şuradaki sarı var. Buna bakalım böyle. Hafif sarı. Yani size gösterirken bile o kadar zorlanıyorum ki. Çok büyük bir palet. Bu da böyle hafif böyle sarılık veriyor. Sarı alt tonlu bir aydınlık var. Beyazı parlak bir beyaz. Ona da bakalım. Şöyle göstereyim. Onu da şuraya uygulayalım. O bayağı yoğun. Yani bir öncekinden daha iyi. Önceki zaten mat bir beyaz fardı. Bu parlak aydınlık bir beyaz far. Çok güzelmiş. Yani gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım. Onun haricinde birkaç tane mat deneyelim. Mesela şurada bir tane mat var. Kahve tabii ki de. Onu mesela şöyle gösterebilirim. Hafif böyle hafif bir renk. Mesela burada benim sevdiğim kahve tonu var. Şu. Şuraya. Daha böyle sıcak tonlu bir kahve. İçinde kızıllıklar falan da var. Yani bunun hepsini denemeyeyim şimdi. Çok far var çünkü. Aslında yoğunlukta olan daha böyle yansımalı farlar. Bence çok güzel bir far paleti. Dediğim gibi. Ama burada şey de varmış. Mat beyaz da varmış. Durun şunu da deneyeyim. Merak ettim. Onu da şöyle şuraya. Bence pigmenti güzel beyaz farın. Ben çok beğendim. Bu far paletini dediğim gibi öyle çok oradan oraya taşımayacaksınız. Evimde dursun. İşte bir tane far paleti alayım. İçinde beni tatmin eden renkler olsun. Çok fazla renk olsun. Beni düğünde de idare etsin. Günlük hayatımda da idare etsin vesaire diyorsanız bence bu far paleti de okey. Geriye kaldı 2 tane ürünüm. Kameramın şarjı bitmeden bunları da söyleyeyim hemen. Yine Revolution'dan, ya ben şöyle söyleyeyim, Revolution'ın far paletlerini çok seviyorum. Far paleti konusunda Revolution markası çok güzel farlar üretiyor. Yine Revolution'ın bu Ultimate Desire far paleti. Bu da böyle küçük 6 adet bir far paleti ama bunda böyle çok nude renkler ve çok simli renkler var. Aslında hem böyle hafif hem böyle yoğun. Şu ve şunu
kullanıyorum. Bayağı kullanıyorum. Burada böyle hafif kırmızılı olan pembe hafif de bir far var. Burada lila var. Bunlar şöyle simli. Bayağı yoğun simli hem de. Önce şu mor simden başlayalım. Bir sürelim. Çok güzel yansımalı. Efsane. Bu bayağı simli ama bu arada. Hani yansımalı değil, bayağı simli. Sonra şu sarıya bakalım. Böyle hafif renk veriyor ama güzel, boğmayan bir renk. Şurada bir tane daha mor var. Ona bakalım. Bu da böyle hafif renk veriyor. Bu da böyle hafif renk veriyor. O kadar değil ama pigmenti az geldi bana. Bir de şu var altta. Ama ona da bakalım. Bu da yoğun bir renk. Güzel simli bu da. Sonra şunları hiç göstermeyeyim. Bunlar çünkü çok belli olmayacak elde. Daha böyle ten rengine yakın renkler. Burada bir tane koyu siyah değil ama böyle siyahtan bir tık açık diyebilirim bir renk var. Bir de böyle pembe ve mor var. Şu pembeye bir bakalım. Şöyle gösterebilirim rengini. Şuraya süreyim. Mesela sürdükten sonra çok farklı bir renk oldu. Bu da bayağı tatlı bir renk. Şu rengi süreyim. Lila. Onu da şöyle sürelim. Böyle çok hafif bir renk veriyor ama tatlı bir renk. Çok genel olarak pigmenti wow diyemem. Sadece belli renklerin pigmenti güzel. Ama bunun fiyatı uygundu diye hatırlıyorum. Hem böyle çantama atayım hem beni günlük idare etsin. İşte çok böyle pigmentli olmasına gerek yok ama içinde simli farlar da olsun ve hani düğün için de kullanabileyim. Renkli farlar yapmak istiyorum vesaire diyorsanız bu far paleti de fena değil bence. İyi, bakabilirsiniz buna da. Çantaya atalım, çıkalım vesaire diye. Asıl çantaya atılacak ürün bu bence bu arada. Flormar'ın bu Quartet Eyeshadow far paleti. Sadece 4 tane far var içinde ve hepsi, açabilirsem, hepsi böyle yansımalı ürünler. Bu far paletini çok seviyorum. Küçük ama işlevi büyük bence. Tatlı. Şu biraz daha koyu bir pembe. Şu açık bir pembe. Bu kahve. Bu da sarı tonlarında. Bunu genelde göz pınarlarıma uyguluyorum. Bayağı pratik oluyor. Bunu ve şunu tamamen göz çevreme uyguluyorum. Bunu da aynı şekilde. Ben bunu çantama atıp götürüyorum direkt nereye gideceksem. Lazımsa gün içinde. Çok pratik o konularda. Hemen bir swatchlayalım. Şu kahveyi swatchlıyorum. Pigmenti çok iyi. Yani küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten pigmenti çok iyi. Şu açık renkli pembeyi şey yapalım. Şu renge bakar mısınız? Muhteşem bir renk ve gözde çok güzel duruyor. Sonra şu koyu olana bakalım. Bak aslında palet üzerinde çok böyle benzer renklermiş gibi ama yan yana bakın ne kadar farklı renkleri. Ben iki rengi de çok seviyorum. Bir de şeye bakalım, şu sarıya bakalım. Bu çok parlak bir ürün bu arada. Bunu da şuraya uygulayalım. Yani şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Yani bu renkleri kim istemez, kim sevmez ki? Yani pigmenti çok iyi ve asla tozutmuyor. Krem gibiler aslında ama krem de değil, toz ürünler. Ama hiçbir şekilde tozutmuyor. Bence çok güzel. Yani günlük olarak beni çok tatmin eden bir ürün oldu bu. Gerek boyutu, çantaya atmalık oluşu, gerekse pigmenti, gerekse renkleri ki tam bana göre renkler var. Biraz böyle ben günlük hayatta biraz böyle pembeye kaçan ya da kahve tonlarındaki renkleri çok seviyorum. Bu far paletini günlük hayatımda sık sık kullanıyorum. Ben yanıma yani çantama atıp götürmesem de yine günlük hayatta sık sık kullanıyorum. Çünkü kullanımı çok pratik. Hemen küçük bir şey olduğu için çok da öteye gitmiyorum zaten. Hemen açıyorum. İçinden herhangi bir far rengini kullanıyorum ve hemen kapatıp geri çekmeceme atıyorum ya da yanımda da götürüyorum. Eğer bir yerde kalacaksam çantama attığımda çok pratik oluyor. Bu da güzel bir ürün. Bunu da çok seviyorum ki fiyatı çok uygundu bunun. Hala öyledir diye düşünüyorum. Pigmenti çoğu far paletinden daha da yüksek diyebilirim. Evet, far paletlerim bu kadardı. Bugün resmen far paletlerini göstereceğim diye akşamı ettik.
O kadar çok far paletim var ki zaten, hatta içinden elediklerim bile vardı, göstermediğim birkaç tane, artık üretilmediği için tabii ki de. Daha çok böyle piyasada bulabileceğiniz farları göstermek istedim. Çünkü buradan gösteririm ama siz alamazsanız hiçbir anlamı yok. O yüzden piyasada artık üretilmeyenleri göstermedim ama hala duruyor bende. Çünkü farlar bozulmuyor. Eski yapısını da kaybetmiyor. O yüzden ben uzunca bir zamandır kullanıyorum ya da yeni aldıysam uzunca bir zaman gidiyor. O yüzden bence far paletine yatırdığınız paraya acımayın. Çünkü uzun süre gidiyorlar. Kolay kolay da bir far bitireni görmedim ben. Yani sürekli tek bir renk kullanması lazım ki birazcık dibini görsün. Ona da çok rastlamadım zaten. Evet, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Benim şahsen artık belim ağrıdı. Belim koptu diyebilirim. Umarım gösterdiğim far paletlerini beğenmişsinizdir. Yorumlara bekliyorum. Far paletlerinden herhangi birini kullandığınız varsa ya da hangilerini beğendiniz merak ediyorum. Yorumlarda yazın mutlaka. Şimdilik bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmediyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.